Dalış planlama ve organizasyon nasıl yapılır? Gerçekleştireceğiniz dalışların hiçbiri plansız yapılmaz. Hepsinin mutlaka bir planı vardır. Her dalışın başta amacı belirlenerek ekip içerisinde bütün bilgiler dalış öncesi eksiksiz olarak paylaşılmalıdır. Dalışı en az 1-2 gün öncesinden planlamak ve son gün eksiklerinizi kontrol edip planlamanızı gözden geçirmek eğlencenizin yarım kalmamasını sağlar. Tek tek sıralı halde gideceğiniz bir kontrol listesi işinizi kolaylaştırır ve böylece hiçbir şey unutmazsınız. Yola çıkmadan önce yakınlarınıza nereye, kimlerle gideceğinizi ve ne kadar kalacağınızı ve ne zaman döneceğinizi mutlaka bildirmelisiniz. Böylece acil durumlarda insanlar merakta kalmaz ve size kolay bir şekilde ulaşabilirler. Dalışın yapılacağı rotayı genelde bölgeyi bilen rehber dalıcılar veya dalış eğitmenleri şekillendirir. Su altında kalacağınız süreyi ve derinliği ise eğitmeninizle ortaklaşa planlayabilirsiniz. Dalış lideriniz dalışlarınızı yapacağınız bölgeyi seçerken hava durumunu, dalgıçların seviye ve deneyimlerini, dalış yapacağınız bölgede suyun derecesinden dip yapısına, dalga akıntı durumundan acil durumlarda ilk yardımın ulaşılabilmesine kadar her şeyi göz önünde bulundurarak tercih yapar. Dalış bölgesinin seçiminde dalış yapılacak olan alanın askeri ve yasak alanlar olmaması çok önemlidir. Dalış lideriniz planlamayı yaparken ilk önce yapacağınız dalışın amacını belirler. Gerçekleştirilecek dalışın türü bölge seçiminin başlıca en önemli kriterini oluşturur. Örneğin eğitim dalışları daha sığ ve durgun sularda yapılırken deneyim dalışları için açık denizler tercih edilir. Bu tercihlere göre derinlik, süre ve kişilerin hava tüketim miktarının hesaplanması yapılarak bölge seçimi yapılır. Bölgeye hakim ve bazı sabit deniz canlılarının yuvasını, nerede dolaştığını bilen dalış rehberleriyle dalış gerçekleştirmek hem daha keyifli hem de daha güvenli olur. Dalış öncesi planlama hem dalıcıların kendini güvende hissetmesini sağlar hem de olası bir plan dışı durumda herkesin ne yapacağını bilmesine yarar. Dalışa nereden başlanacağı, nereden denize girilip nereden çıkılacağı ekipteki herkes için oldukça önemlidir. Böylece olası bir acil çıkış veya kaybolma gibi durumlarda dalıcılar nereye gideceğini ve ne yapacağını bildiği için panik havası oluşmaz. Tüm işaretleri ve belirlediğiniz özel işaretleri dalışa geçmeden önce herkesin anladığından emin olmak için mutlaka tekrarlayın. Kullanacağınız hava miktarı üzerinde de mutlaka ortaklaşa bir karar verilmelidir. Böylece herkes havasını daha kontrollü bir şekilde takip ederek kaç bar havaya düştüğünüzde dönüş yoluna geçeceğinizi de çoktan planlamış olursunuz. Dalışlar her zaman ekipteki en yeni, acemi ve en çok hava tüketene göre planlanır. Dalışlar asla en deneyimliye göre planlanmaz. Denizin ve havanın koşullarını, ne kadar mesafede yan yana gideceğinizi ve olası akıntı gibi durumlarda ayrılırsanız nasıl tekrar buluşacağınızı mutlaka dalış öncesi konuşmalı ve planlamalısınız. Olası bir kaybolma durumunda 1 dakikadan fazla birbirinizi aramayacağınızı ve yukarı çıkıp buluşacağınızı tekrar etmelisiniz. Uzun bir arama süreci sizin birbirinizden uzaklaşmanıza, fazla hava tüketiminize ve panik havasına neden olur. Plansız yüzeye çıkıp bakınma aşaması ise biriniz aşağıdayken diğerinizin yukarı çıkmasına, diğeriniz aşağı indiğinde diğerinizin yukarı çıkmasına ve bu şekilde asla buluşamamanıza neden olur. Dalış kurallarına uyduğumuz sürece çok keyifli ve çok güvenli bir aktivitedir. Fakat diğer doğa sporlarında olduğu gibi siz yine de her zaman oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı kendinizi hazırlayın ve acil durum prosedürleri oluşturup herkesin anladığından mutlaka emin olun. Suya atlamadan önce her dalışta mutlaka body check gerçekleştirin ve birbirinizin ekipmanında herhangi bir problem olup olmadığını kontrol edin. Body sistemi nedir? Tüplü dalışın en önemli kurallarından birisi yalnız başına dalış yapmamaktır. Bizim en çok karşılaştığımız soruların başında gelir bu. Yalnız dalış yapabilir miyim? Dalıcı adayı eğitim aldıktan sonra ekipmanlarını alıp dünyanın her yerinde yalnız başına dalış yapabileceğini düşünür. Fakat bu hem kural dışı hem de sıkıcı bir eylemdir. Tüplü dalış yetkili bir dalış merkezinde ve bölgeyi tanıyan dalış rehberleri ve liderleri eşliğinde çok daha keyifli ve güvenli bir hale gelir. Ayrıca birbirinizi tanıdığınız ve sürekli birlikte dalış yaptığınız bir dalış eşiniz varsa işte dalışın tadı o zaman çok daha güzel çıkar. Basit sığ sulardan derin sulardaki eğitimlerimize kadar her aşamada bir dalış eşiğiyle birlikte bütün çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dalış ekipmanlarının ağır olması ve suya girmeden önce son bir kez karşılıklı ekipmanın güvenilirliğinin kontrol edilmesi çok önemlidir. Body check suya girmeden önce dalış eşlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin ekipmanlarının son kontrollerini yaparak suya atlaması anlamına gelir. Dalışta body sistemi sizin ve arkadaşınızın güvenliği ve eğlencesi için çok büyük önem taşır. Dalış eşleri birbirlerinden birinci derecede sorumlu dalgıçlardır. Bu sorumluluk bilinci dalıcıları su altında daha dikkatli olma, kural ve disiplinlerin dışına çıkmamanın önemini hissettirir. Devamlı birlikte daldığınız dalış eşinizle ortaklaşa yeni işaretler belirleyebilir, olası tehlike anında birbirinize nasıl yardım edeceğinize dair yeni planlamalar yapabilirsiniz. Deneyimlerimiz gösteriyor ki birlikte dalış yapan dalış eşleri su altında karşılıklı mimik ve bakışmalardan bile hem eğlenebiliyor hem de bakmak istedikleri bir bölgeye veya canlıya daha iyi odaklanıp izleyebiliyorlar. Hem de acil durumlarda birbirlerini çok daha iyi anlıyorlar.
Bu şekilde iyi bir iletişim normalde görmeden kaçırabileceğiniz birçok canlıyı dalış eşinizin dikkati sayesinde fark edip keyifli bir şekilde izlemenizi sağlar. Son kontrol olası gözden kaçan eksiklerin de giderilmesi için olmazsa olmazdır. Tüplü dalış ekipman detayı çok olan ve denizde yani tuzlu suda kullanıldığı için yıpranma olasılığı yüksek olan bir spordur. Bu yüzden her dalış öncesi dalış eşleri karşılıklı olarak birbirlerinin ekipmanını kontrol etmeli ve suya her şeyden emin olduktan sonra girmelidir. Body check yapılarak su altında harcanacak zamanın, havanın ve gidilecek olan derinliğin planlaması daha net anlaşılır. Dalış eşleri karşılıklı olarak yan yana gelir ve ilk önce birbirlerinin denge eleklerinin şişirme ve indirme butonlarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. BC biraz şişirilip tekrar indirilerek doğru bir şekilde şiştiğinden ve indiğinden emin olunmalıdır. Daha sonra ağırlık kemerinin doğru yöne bakacak şekilde bağlandığından ve acil durumlarda kontrollü bir şekilde atılabileceğinden emin olunmalıdır. BC tokalarının doğru bağlandığından ve düzgün çalıştığından da emin olun. Tüpünüzü saran BC kemerinin bağlantılarının tam ve sağlam olması su altında tüpünüzün arkanızdan kaymaması için çok önemlidir. Birinci kademe regülatörün tüp vanasına doğru bağlandığı kontrol edilir ve tüp vanasının açık olduğundan emin olunur. Daha sonra gösterge ve içerisindeki hava ikinci kademe regülatörün tahliye butonuna basılarak kontrol edilir. Yarım açık kalmış bir tüp vanası basınç göstergesinin sürekli hareket etmesine neden olur. Acil durumlar için birbirinizin alternatif hava kaynağının nerede olduğunu ve nasıl çıkarılıp takıldığını bilmeniz de önemlidir. Bu gibi acil durum senaryolarını önceden bilmek ve tekrar etmiş olmak sizin su altında daha rahat ve güvende hissetmenizi sağlar. Tüm kontroller yapıldıktan sonra karşılıklı okeyler verilerek body check tamamlanır. Her dalış öncesi body check yapmayı mutlaka alışkanlık haline getirmelisiniz. Başta karışık gelse de bir kez öğrendikten sonra çok hızlı bir şekilde body check gerçekleştirirsiniz. Dalış defteri ne işe yarar? Bitirdiğiniz dalış eğitimleri sonrasında çeşitli diplomalara sahip olursunuz. Bu diplomalar sizin artık bir dalgıç olduğunuzu ve dünyanın her yerinde tüplü dalış yapabileceğinizi gösteren ehliyetlerdir. Dalış merkezleri bu dalış diplomalarının yanında size ayrıca bir dalış defteri verir. Bu defterler sizin günlük defteriniz gibidir. Her yaptığınız dalışı buraya kaydedersiniz. Daldığınız tarihi, bölgeyi, ne gibi canlılarla karşılaştığınızı ve kimlerle ne gibi anılar paylaştığınızı not alarak hatıralarınızı kayıt altına almanızı sağlar. Hem gideceğiniz bir sonraki dalış merkezine sizin deneyimli bir dalıcı olduğunuzu gösterir. Hem de eğlenceli dalış anılarınızın size kalıcı olmasını sağlayan bir arşivdir. Eğitmenlerinize ve dalış arkadaşlarınıza eğitim sürecinde neler yaptığınızı, daldığınız bölgelerde nelerle karşılaştığınızı gösterir. Yeni dalış merkezine gittiğinizde eğitmenleriniz sizin geçmiş tecrübelerinizi ispatlayan, diğer eğitmenler tarafından onaylanmış ve imzalanmış dalış defterlerinizi görmek isteyeceklerdir. Dalış kayıt defteri sizin bir sonraki seviye eğitim kurslarına katılmanızı sağlayan referansınız olacaktır. Bu yüzden onu kaybetmeyin ve her dalışınızı mutlaka not alın.